kendi kanından, kendi canından biri seninle beraber olacak. O seni bulacak. Rabbim hakikatini unutturacak tahttan, saltanattan sana sığınırım. İmtihanınız şimdi başlıyor Vezir Hazretleri. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Selahaddin'in kardeşi hangi bölümde geliyor ve Selahaddin'e kardeşi nasıl fayda sağlayacak? Tacir Rakif'in amacı ne ve Selahaddin Rakif'i alt edebilecek mi? Ve bu geçtiğimiz bölümde gözden kaçırılan şok detaylar neler? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hiçbir detayı kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Videomuza başlamadan önce Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi final yapmamalı diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle Selahaddin Eyyubi'nin liderlik kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olan Mısır'ın kontrol altına alınması dizinin merkezinde yer almaya devam ediyor. Bu süreç yalnızca askeri başarılarla değil, aynı zamanda siyasi ustalık ve liderlik vizyonuyla şekilleniyor. Dizinin yeni bölümünde Selahaddin'in bir komutan olmanın ötesinde bir halk lideri ve diplomat olarak da nasıl öne çıktığını izleyeceğiz. Mısır'daki Fatımi halifeliğinin iç karışıklıkları, halkın Selahaddin'e duyduğu güven ve desteğin hikayeye nasıl yön verdiği bu bölümün en önemli unsurlarından biri olacak. Bu stratejik dönemde Selahaddin'in sadece düşmanlarına karşı değil, aynı zamanda saray entrikalarına karşı verdiği mücadele de büyük bir heyecan yaratacak. Fatımi halifeliğinin karmaşık yapısında Selahaddin'in zekası ve birleştirici vizyonu, halkı ve ordusunu aynı hedef etrafında toplamasını sağlayacak. Özellikle Selahaddin'in kardeşinin gelişi tüm dengeleri değiştirecektir. Selahaddin'in kardeşi hangi bölümde geliyor? Selahaddin'in kardeşi Tacülmülk Börü, dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyiciyle buluşacak. Karakteri başarılı oyuncu Barış Baktaş canlandıracak. Barış Baktaş'ın şu anda yer aldığı başka bir dizinin çekimleri yaklaşık 2 hafta içinde sona eriyor. Bu nedenle Börü'nün dizide yer alması büyük ihtimalle 1 veya 2 bölüm içinde gerçekleşecek. Yapımcı Emre Konuk, Barış Baktaş'ı Börü karakteri için seçtiğini duyurdu ve bu haber izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı. Börü, yalnızca Selahaddin'in kardeşi değil, aynı zamanda onun en büyük destekçilerinden biri olacak. Selahaddin'in liderlik yolculuğunda kritik anlarda ona destek olacak ve stratejik hamleleriyle önemli katkılar sunacak. Dizide Börü'nün Selahaddin'e duyduğu derin bağlılık ve kardeşlik bağlarını izlerken aynı zamanda farklı fikirlerin çatışmasına da tanık olacağız. Börü'nün gelişiyle hikaye hem duygusal hem de stratejik bir boyut kazanacak. Selahaddin'e kardeşi nasıl fayda sağlayacak? Tacülmülk Börü, Selahaddin'in en zor zamanlarında yanında yer alarak ona büyük destek verecek. Tarihi kaynaklara göre Börü, yalnızca bir kardeş değil, aynı zamanda bir liderin yanında duran stratejik bir akıl ve güvenilir bir dosttu. Dizide bu bağın nasıl işlendiğini izlerken, Börü'nün Selahaddin'e olan katkılarını detaylı bir şekilde göreceğiz. Özellikle Fatımi halifeliğinin karmaşık yapısı içinde, Börü'nün Selahaddin'e destek sağladığı, askeri operasyonlarda kritik roller üstlendiği sahneler dikkat çekecek. Aynı zamanda kardeşlik bağlarının hikayeye kattığı insani duygular, izleyiciyi ekrana bağlayacak. Börü'nün gelişiyle Selahaddin, hem ailesinin gücünü arkasında hissedecek hem de stratejik kararlarında daha sağlam bir zemin bulacak. Börü, Selahaddin'in birleştirici liderlik vizyonuna katkı sağlayarak onun gücünü daha da artıracak. Tacir Rakif'in amacı ne? Dizinin geçtiğimiz bölümlerinde Selahaddin'in karşısına çıkan yeni bir düşman olan Rakif, hikayeye büyük bir heyecan katıyor. Başarılı oyuncu Teoman Kumbaracıbaşı tarafından canlandırılan Rakif karakteri, Selahaddin'in en büyük düşmanlarından biri olmaya aday olduğunu belli etti. Rakif'in amacı, Selahaddin'in liderlik yolculuğunu sekteye uğratmak ve onun gücünü zayıflatmaktır. Ancak Rakif, sadece fiziksel bir tehdit değil, aynı zamanda kurnaz planları ve zekasıyla Selahaddin'e sürekli engeller çıkaracak bir karakterdir. Geçtiğimiz bölümde Rakif'in Selahaddin'e yönelik planlarının ilk adımlarını gördük. Özellikle Fatımi Sarayı'ndaki entrikaları manipüle etmesi ve halkın arasına nifak tohumları ekmeye çalışması, onun ne kadar tehlikeli bir düşman olduğunu ortaya koydu. Rakif,
Selahaddin'in karşısında bir güç dengesizliği yaratmak için her türlü yolu deneyecek. Peki Selahaddin Rakif'i alt edebilecek mi? Rakif'in güçlü ve kurnaz bir karakter olması Selahaddin için ciddi bir tehdit oluştursa da Selahaddin'in zekası ve liderlik yetenekleri bu mücadelede belirleyici olacak. Selahaddin, Rakif'in planlarını tanıdıkça hamlelerini de buna göre şekillendirecek. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Selahaddin'in Rakif'in oyunlarını nasıl bozduğunu ve onun planlarını nasıl altüst ettiğini izleyeceğiz. Rakif, sürekli olarak Selahaddin'in önüne engeller çıkaracak. Ancak Selahaddin'in zekası ve stratejik öngörüsü bu mücadelede üstünlük sağlamasına olanak tanıyacak. Özellikle Rakif'in hamlelerini analiz eden Selahaddin, onun zayıf noktalarını tespit ederek karşı hamlelerini ustalıkla gerçekleştirecek. Bu mücadele dizinin en heyecanlı sahnelerinden bazılarını oluşturacak diye düşünüyorum. Son olarak bir sonraki analiz videomuzda cevaplamamı istediğiniz sorularınızı da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Böylece bir sonraki videoda bu sorularınızı da detaylı bir şekilde cevaplayacağım. Peki sizce Tacülmülk Börü ve Selahaddin Mısır'ı kontrol altında tutabilecek mi? Lütfen sizler de bu konu hakkındaki tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi dizisi analizlerinin devamlı için lütfen bu videoya da bol bol yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Amca!